Horlama, tanıklı apne ve gündüz uykululuğu veya yorgun uyanma şikayetleriyle başvuran hastalar bizim uyku apnesi için ön tanılı hastalarımız oluyor. Tabii bunun yanında hastanın uykuda boğularak uyanma veya uyuyamama, uykuya dalamama veya uykuda baş çevresinde terleme, sık idrara çıkma, yorgun uyanma, ayrıca sinirlilik, unutkanlık, gerginlik gibi şikayetleri de olabiliyor. Bu şikayetleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman uyku apnesinden şüpheleniyoruz ve bir muayenesini yapıyoruz. Burada ilk yapılacak iş iyi bir kulak burun boğaz muayenesi. Hastanın burnu, boğazı, bademcik bölgesi, dil kökü, gırtlak bunların iyice değerlendirilmesi gerekiyor. Burada hava yolunu tıkayan bir şey olabilir mi? Yani bu deneyim sürecimizde hastaya uyku apnesi diye cihaz verilmiş fakat hastada gırtlak kanseri var gibi. Yani iyi yapılmamış muayenelerde var olan başka hastalıklar atlanabilir veya işte hastaya astım tedavisi verilmiş göğüs hastalıkları tarafından uyku apnesi tedavisi verildi ama ben muayenede bakıyorum kocaman bir dil kökü var. Hastanın zaten üst solunum yolu tıkalı, astım ilaçlarının da alakası olmayan bir durum. Yani kulak boğaz muayenesi çok önemli. Biz kulak burun muayenesinde, kulak boğaz muayenesinde hastalığa sebep olacak veya ileride SPAP kullanması gerekti, buna engel olabilecek bir durum var mı yok mu bu açıdan değerlendiriyoruz. Ardından hasta ile ilgili bir şüphemiz kuvvetliyse polisomnografi testi yaptırıyoruz. Polisomnografi testi bu hastalık tanısını koymak için alt standartta bilinen bir test. Tabii bunun da avantaj ve dezavantajları var ama günlük pratiğimizde mutlaka polisomnografi testini yaptırıyoruz. Polisomnografi testi uyku testi de dediğimiz günlük hayatta bir test. Hasta uyku laboratuvarına yatıyor. Uyku laboratuvarında bir gece geçiriyor. Genelde saat işte 9-10'dan sonra laboratuvara başvuruyor. Orada işte hazırlığı yapılıyor. Bu polisomnografi ölçümlerini yapacak alet bağlanıyor. Burada tabii beyin dalgaları, EEG dalgaları, burundan geçen hava akımı, akciğerlerin işte genişlemesi, bacak hareketleri, kas hareketleri gibi yaklaşık 26 tane parametre kaydediliyor. Bu bir bilgisayar programına kaydediliyor. İşte en az 5-6 saatlik uyku boyunca hastanın her pozisyonda uyumasını istiyoruz. Burada uykunun evreleri, REM ve non-REM evreleri kayıt altına alıyor. Nabzı kayıt altına alıyor. Oksijen düzeyleri kayıt altına alınıyor. Daha sonra bunu bir bilgisayar programı, bir doktor tarafından bir bilgisayar programı yardımıyla raporlanıyor. Yani bize hastalığı polisomnografi rakamsal hale getiriyor. Hangi tip apnesi var, saatte kaç kere olmuş, oksijeni kaç olmuş, nabzı kaç olmuş, uykunun hangi evresinde var gibi böyle değerli bir sürü bilgi veriyor. Ve bu bilgileri biz yorumlayarak hastalığın tedavi yöntemini seçiyoruz. Örneğin bana çok geliyor, hasta ameliyat olmuş birkaç kere fakat iyileşmemiş. Hocam ben şu ameliyatları oldum ama iyileşmedim. Bakıyorum uyku testine hasta santral apnesi var, ameliyat olmayacak bir hasta. Yani burada hasta seçimi cerrahide çok önemli. Keşke her hastamız ameliyatla, size ameliyat uygulayalım ve size ameliyatla şifaya kavuşturalım, bilelim diyebilsek. Maalesef ki bazı hastalarda santral apneler veya non-REM apneleri gibi nörolojik bazı hastalıklar olabilir ve bunların cerrahi tedavisi yok. O yüzden hasta seçimi çok önemli. Benim başarı oranım cerrahide çok yüksek çünkü böyle iyileşmeyecek hastaları boşuna ameliyat etmiyorum. Bunlar başarı oranını düşürecek hasta içinde külfet olacak durumlar, gereksiz durumlar. İkincisi polisomnografi bulgusundan sonra hastanın cerrahi aday olup olmadığına bakıyorum. Fakat tabii hastalarda her hastalıkta tabii ki cerrahi uygun olsa da ameliyat uygun olmayabilir. Anestezi onayı çok önemli. Hastanın geçirdiği hastalıkları olabilir, var olan hastalıklar olabilir. Kesilemeyecek kan sulandırıcı ilaçlar kullanabilir. O yüzden bu hastaları ameliyat etmiyoruz. SPAP kullanmaları gerekir. Uyku apnesinde çeşitli tedavi alternatiflerimiz var. Birincisi SPAP, altın standart yasasından SPAP tedavisi. Teşhis konulan her türlü hastaya santral, mix, tıkayıcı apnesi olan
her türlü hasta SPAP kullanabilir. SPAP cihazı hastanın artık çok da modern, onların da alt tipleri var. Hastanın solunumu kesildiği zaman bunu algılayıp hastaya hava pompalayan solunum yolunu açıp maskeyle uygulanıyor. Bu yine değişik maske tipleri var. Hastanın oksijenin düşmesini önlüyor. Tabii ileri hastalarda uyku apnesinde oksijen normalde %100 ve %98 iken biz ameliyatta hani 95'in altına düştüğü zaman panik oluruz, oksijen düştü diye. 50'leri, 20'leri gördüğüm hastalar oluyor maalesef. İşte bunlar çok ciddi vakalar, ölümle sonuçlanabilecek vakalar. Yine bu uyku apnesinin ağırlığına bağlı olarak hastanın kalp ritmi normalde 60, 70, 80 civarında olması gerekir bir kalp ritminin. Bu adrenalin ve kortizon deşarjına bağlı olarak veya oksijen hipoksiye bağlı olarak kalp ritminin düşmesi veya yükselmesi ataklar oluyor uykuda. Hasta bazen çarpıntıyla uyanabiliyor. Burada bradikar dediğimiz kalbin az çalışması, az atması 27'lere kadar gördüğüm vakalar oluyor. Aslında bu kalbin durmasına eşdeğer bir durum. Bunlar hep çok riskli ve ölümle sonuçlanabilecek tablolar. Bu yüzden hani bu tür hastalarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Tedavi yöntemlerimizden bir tanesi SPAP. SPAP'ı dediğim gibi bütün hastalarımıza veriyoruz. İkincisi cerrahi tedavi yöntemi. Şimdi SPAP'ın avantajı, dezavantajı. SPAP'ın en büyük avantajı hastaların buna adaptasyonu çok zor. Hastaların %25-30'u SPAP'a adapte olup bütün hayatı boyunca kullanabiliyor. SPAP'ın verimli kullanılması demek gece en az 5 saat ve her gece haftanın 7 gecesi kullanılması anlamına geliyor. Bunu yapabilen hasta sayısı %20-25-30'larda kalıyor. O nedenle yetersiz kalıyor. Ve hastalığı kalıcı olarak tedavi etmiyor. Bir yakın gözlük gibi taktığımız zaman görüyoruz ama takmadığımız zaman göremiyoruz. İşe yaramıyor. İkincisi cerrahi tedaviler, bu yüzden zaten devamlı araştırılan cerrahi tedaviler iyi yapılmış, doğru hastaya, doğru yere, doğru bir şekilde, iyi bir şekilde yapılmış ameliyat sonrası başarılı bir tedavi ömür boyu bu hastayı bu hastalıktan kurtarıyor. Bana en çok onu soruyorlar. Başarılı bir cerrahi tedavi tekrarlamıyor. Üçüncüsü, tabii bunlar hastalığa göre değişiyor tedavi yöntemleri. Mesela ağız apereyleri var. Daha hafif hastalarda, saatte işte 20 kere falan nefes duran hastalarda genelde çenenin öne alınması veya dilin öne alınmasıyla arkaya düşmesi ve uykuda arkadaki dil arkası mesafenin genişletmesi amacıyla kullanılan ağız apereyleri var. Hafif vakalarda bu yararlı olabilir veya cerrahi indikasyonu olmayan ve ameliyat sonrası az bir apnesi kalan hastalarda kullanılabilir. Fakat bunun da dezavantajı genelde şu oluyor, uzun vadede hastaların temporomandibüler eklemlerine yük bindiriyor ve ağrı yapıyor hastalar. O yüzden uzun süre kullanamıyorlar, eklem bozulması neden olduğu için.